Merhaba arkadaşlar, Halil Ocak YouTube kanalıma hoş geldiniz. İsmim Halil. Bugün sizlerle beraber Philips Hue'nun hareket sensörünü inceleyeceğiz. Kutusunu açacağız ve olası kullanabileceğimiz akıllı ev senaryolarından bahsedeceğiz. Üzerinden geçeceğiz ürünün kısacası. Ürünü aslında sizlerle beraber deneyimlerimi paylaşma isteğimin sebebi bu ürün her ne kadar hareket sensörü, yani bundan ne yapabiliriz? Akıllı ev senaryolarında nasıl biz bu cihazı konumlandırabiliriz ve neler yapabiliriz? İlk etapta kafanıza çok belirmeyen cihazlardan hareket sensörleri. Sadece Hue cihazı için söylemiyorum. Hareket sensörleri genellikle ne yaptıkları ve her ne kadar hareket algıladığı isminden belli olsa da bunu ev otomasyonunda ben nasıl kullanabilirimi her zaman ilk defa aklınıza getiremeyeceğiniz ürünlerden bir tanesi. Aslında birçok senaryoyu gerçekleştirmenizi sağlayan önemli bileşenlerden bir tanesi hareket sensörleri. Belki bunun yanına bu kadar önemli olduğunu düşündüğüm bir de varlık sensörleri var aynı zamanda. Onları koyabiliriz. Hareket sensörleri de aynı şekilde önemli bileşenlerden bir tanesi akıllı ev otomasyonlarında. Sonuç itibariyle şöyle düşünebilirsiniz. Benim evimde akıllı ampuller, akıllı ışıklandırma, akıllı perde motoru veya akıllı herhangi X bir şey var ve ben bir hareket algılandığı anda X bir alan içerisinde, bir odada veya bir alanda bu otomasyonların çalışmasını istiyorum. Mesela ne gibi? İşte benim Philips Hue HDMI Sync Box'um var. Yukarıda videosunu bıraktım. Onun da incelemesini yaptım. HDMI Sync Box 8K'nın izlemenizi tavsiye ederim. Benim HDMI Sync Box 8K'm var veya televizyonuma bağlı LED ışıklarım var ve ben televizyonumu karşısına geçip oturduğum zaman televizyonun açılmasını, işte eğer bir Android Box'ım varsa onun da açılmasını, Apple TV'm varsa veya konsolum varsa bunların açılmasını istiyorum ve ışıkların da buna senkron bir şekilde çalışmasını istiyorum. Ama ben bunlar için ekstra bir tuş, buton tıklamak veya uygulamayı açmak istemiyorum. Benim hareketimi algıladığı anda yani televizyonun karşısına, koltuğa oturduğum anda bunu yapsın istiyorum dediğiniz zaman bunu hareket sensörleri gayet başarılı bir şekilde yapabiliyor. Aklınıza başka gelecek senaryolar mesela koridorunuza veya holünüze koyduğunuz gece aydınlatması şeklinde gece kalktığınızda rahat görmenizi sağlayacak ışıklandırmalarınız var ve bunların belki kısık ışıkta sürekli çalışmasını çok göz almaması için ama bir hareket algıladığı zaman %100 parlaklığa ulaşıp ortamı aydınlatmasını isteyebilirsiniz. Veya bu aydınlatmalar herhangi X bir odanın veya herhangi bir koridorun aydınlatması kapalı olsun ama geceliğin şu saatler arasında bir hareket algılarsan o zaman bu ışıkları aç. Veya çok daha güvenlik tarafına geçersek mesela Philips Hue sensörün bu özelliğinden de bahsedeceğiz. Bir hareket algıladığında hani ben eğer evde yoksam ve ben evde yokum artık ve bu evin alarm kurulumunu yaptım dediğiniz anda eğer evde bir hareket algılarsa size bildirim atması, alarm sesi üretmesi veya farklı senaryolarda sizi bilgilendirmesini sağlayabiliyorsunuz. Yani aslında bu cihazı güvenlik amacıyla da kullanabiliyorsunuz ki benim kullanma amaçlarımdan bir tanesi, ana amaçlarımdan bir tanesi güvenlik için. Bunlara senaryo olarak geleceğiz. Hepsini ben size aslında uygulamada nasıl çalıştığını da anlatacağım. Hâlihazırda benim evimde şu an bir tane sensör, Hue sensör, konfigüre etmiş durumda. Ben mesela bu bahsettiğim senaryodan bir tanesini kullanıyorum. Yani geceleyin, hol olarak yani ortak alan olarak kullanılan evin bölümünde loş bir ışık yanıyor ve bu ışığın normalde orayı hafif aydınlatmasını istiyorum ama biri hareket algıladığında yani birisi koridorda veya o holde gezdiği zaman ışığı %100'e çıkarmak istiyorum mesela ki bunun içerisinde artık farklı bileşenler de giriyor. Bunu sadece Hue'yle de yapamıyorsunuz veya Hue'nun uygulamasıyla da yapmıyorsunuz. Bu sefer bu otomasyonu yapmak için için içerisine Home Assistant denen akıllı ev sistemlerinde çok daha gelişmiş senaryolar, otomasyonlar yapmanızı sağlayan yazılım sistemleri devreye giriyor. İşte bunları Raspberry Pi gibi veya daha farklı minik bilgisayarları kurup evdeki otomasyonlarınızı daha üst seviyede çıkarabiliyorsunuz. Bunların hepsine değineceğiz. Hatta Home Assistant için ilerleyen zamanlarda ben kendim de hem bir kurulum hem de kısaca basit bir konfigürasyon anlatımını konu alan bir video da çekmeyi düşünüyorum. Burada tekrar Hue özeline veya hareket sensörü özeline gelirsek hareket sensörünü birçok senaryoda kullanabiliyorsunuz. Yani burada perde motorunuz var örnek veriyorum. Mesela aklıma gelen senaryodan bir tanesi. Perde motorunuzu bir hareket algılandığı zaman perdelerin belli bir seviyede açılmasını veya kapanmasını isteyebilirsiniz. Karanlık bir odanız vardır, kullanmadığınız işte çamaşır odasıdır, dinlenme odasıdır, X, Y, Z. Bu oda sürekli perdeleri kapalı durur ama içeri birisi girdiğinde belli saatler veya belli şartlar altında bir hareket algılandığında perdelerin açılmasını istersiniz, ışıkların yanmasını istersiniz. İşte bunların hepsi bir hareket algılamayı gerektirdiği için hareket sensörü şart. Bu hareket sensörünün illa da Philips Hue hareket sensörü olmasına gerek yok. Zaten bu konudan şurayı da geçelim. Bu video aslında sadece size Philips Hue hareket sensörünü anlatmak için bir video değil.
değil. Bir sürü farklı konulara, bir sürü farklı yerlere değindim dikkat ederseniz. Farklı marka bileşenleriniz, farklı marka lambalarınız, perde motorunuz, ışıklandırmanız, sensörünüz olabilir. O zaman bunları nasıl konuşturacaksınız? Biraz önce bahsettiğim Home Assistant sistemleri mesela devreye girecek bu sefer. Perde motorunuz var ki ilerleyen videolarımın bir tanesinde buna da değineceğiz. Bununla ilgili de bir video çekmeyi düşünüyorum. Farklı marka, Sonoff marka bir perde motorum var ve bu perde motorlarının ben halihazırda kurduğum Philips Hue sistemiyle entegre olmasını istiyorum. Çünkü evimde Philips Hue bileşenlerini aktif bir şekilde kullanıyorum. Lambalarımın çoğu Philips Hue. İşte hareket sensörüm Philips Hue. İşte HDMI Sync Box'um var. Televizyonun etrafına koyduğum LED şeritlerim var. Var da var. Kısacası ben bu sistemin içerisine başka bir marka bir şey sokmak istiyorum. İşte bu durumda otomasyon yapmak istediğiniz zaman bunu artık marka bağımlı olduğunuz zaman bir marka üzerine gittiğinizde farklı bir markayı koyduğunuzda yapamayacağınızı göreceksiniz. Dolayısıyla burada önemli olan bütün bu sistemleri günün sonunda konuşturabilmek. Burada yarın bugün ben A marka başka bir bileşende anlatacağım videolarda mesela. Hepsini konuşturabiliyor olmak akıllı ev sistemlerinin bence temeli. Asla marka bağımlı, yani tek bir marka üzerinden gidilmemeli. Evinizde akıllı hoparlörleriniz de vardır. Google akıllı hoparlörünüz vardır. Apple HomePod'unuz vardır. Başka marka akıllı hoparlörleriniz vardır. Sesle komut vererek de bu ışıkları, perde motorlarını vesaireyi açmak istersiniz. İşte o zaman da gene farklı marka kullandığınızda o bununla uyumlu değil. O HomeKit'le desteklemiyor. Bu Google Home'u desteklemiyor gibi bir sürü soruyla karşılaşacaksınız. Günün sonunda her şey bir noktada artık Home Assistant gibi bir ortaya bütün sistemleriyle konuşabilecek bir aslında aracı katman koymam gerekiyor mantığına gidecek. İşte ilerleyen videolarda o taraflara da değineceğiz. Şimdilik videomuzun konusuna geri dönersek hareket sensörünü kutusundan çıkaracağız sizlerle beraber. Hareket sensörünü kullanabileceğimiz olası birkaç örnek senaryo üzerinden gideceğiz. Videoyu olabildiğince kısa tutmaya çalışacağım. Uygulama kısmında asıl aslında detaylı senaryoları diğer akıllı ev bileşenlerinin videolarında, işte perde motoru, işte sıcaklık sensörü, su sensörü gibi farklı sensörleri de işin içine katıp onların da videolarını çektikten sonra bir Home Assistant anlatım videosu yaparak orada aslında birleştireceğiz gibi düşünebilirsiniz. Gelin hep beraber Philips Hue hareket sensörünü kutusunun içinden çıkaralım ve sonrasında örnek senaryolar üzerinden gidelim. Evet, şimdi kutu açılışına gelelim sizlerle beraber. Çok fazla vaktinizi almayacağım çünkü zaten kutu açılışına çok vakit harcanacak bir ürün olduğunu düşünmüyorum. Daha çok ne yaptıklarını göstermek burada önemli. Cihazda neler yapabileceğinizi göstermek daha önemli. Kutuyu şimdi bu tarafa atıyoruz. Gayet basit, gayet sade ve amacına uygun standart bir tasarımı var. Hareket sensörünün kendisi burada. Burada bir LED'i var. Şöyle ufak bir paket var. Bunun içerisinde sabit montaj yapmanız için gerekli olan dübel ve vidalar da var gördüğünüz gibi. Ama ben genellikle olabildiğince delmeden yapmaya çalışıyorum montajlarımı, ama gerekirse tabii ki mecbur delinecek. Bu mıknatısı bileşen aslında gayet işi görüyor. Bunu öncelikle yapıştırıp sonrasında bunu hemen arkasına şu şekilde getirdiğinizde sensörü sabitlemiş oluyorsunuz zaten. Sensörün kutusu zaten bu kadar. Gelin sizlerle beraber şimdi bunu Philips Hue uygulamasını açıp sensörü eşleştirelim ve sonrasında yapabileceğimiz senaryolar üzerinden gidelim. Evet arkadaşlar, öncelikle Philips Hue uygulamasını açıyoruz. Sonrasında uygulamanın ayarlar kısmına geleceğiz. Ayarlar kısmına geldikten sonra cihazlar kısmına geçeceğiz ve cihaz ekleme butonuna basacağız. Şu an artıya basıyoruz. Hangi oda eklememizi istediğimizi soruyor. Ben bu cihazı banyo koyacağım. Şu ana kadar banyo için bir alan oluşturmadım. O yüzden banyo için bir alan oluşturuyorum. Banyo ismini veriyorum oluşturduğum alanın ismine, gördüğünüz gibi. Ve sonrasında cihazları artık bu alana ekleyebilir hale geliyoruz. QR kodunu taramamızı istiyor bizden. QR kodunu taratıyoruz sensörün üzerindeki. Gördüğünüz gibi şu an sensörle taradı. Bu cihazın ne olduğunu soruyor. Bir hareket sensörü mü, dışarı ortam sensörü mü, yoksa akıllı buton mu? Tabii ki hareket sensörü diyoruz. Devam ediyoruz. Ve sonrasında da sensörü artık kurulum aşamasına geçiyoruz. Sensörü seçiyoruz ve sensörün arkasındaki butonu basıyoruz ve sensör eşleşme moduna geçiyor. Evet, şu an eşleşme moduna geçti ve cihazı Philips Hue Bridge arıyor. Ve Hue Bridge cihazı bulduğu zaman, evet şu an cihazı buldu gördüğünüz gibi, sürecimizi devam ettiriyoruz ve sensöre bir isim veriyoruz. Ben banyo sensörü diye kısaca basit bir isim verip geçiyorum. Devam ediyorum sonrasında ve sensörü nereye koyacağımı soruyor bana.
Bu aşamada size paylaşmak istediğim bazı bilgiler var. Philips Hue hareket sensörü sadece bir hareket sensörü değil. Aslında bu sensörü aldığınızda 3 sensör almış oluyorsunuz. Öncesinde bir hareket sensörünüz oluyor. Sonrasında bir nem ve sıcaklık ölçeriniz oluyor ve aynı zamanda bir de ışık şiddeti ölçeriniz oluyor. Yani 3 tane sensörünüz var günün sonunda. Bu diğer sensörlerden, diğer hareket sensörlerinden Hue sensörü de ayıran özelliklerinden bir tanesi. Işık sensörü yani ışık şiddeti sensörü 5 dakikalık aralıklarla tetiklenen bir sensör. Hareket olmadığı takdirde. Eğer hareket varsa anında tetikleniyor ve ışık şiddetini ölçebiliyor. Ama herhangi bir hareket olmadığı takdirde normal boş moddayken her 5 dakikada bir ışık şiddetini ölçüyor ve ona göre siz de bu ışık şiddetini baz alan otomasyonlar oluşturabiliyorsunuz. Hareket sensörü zaten 1 saniyenin altında milisaniye seviyesinde bir algılaması var. Dolayısıyla bu cihazı aldığınızda en önemli taraflardan bir tanesi de 3 sensörünüzün totalde olacağı. Cihazı hangi odaya ekleyeceğimizi tekrar seçiyoruz ve cihazla ilgili bazı ayarlar yapmamızı istiyor bizden. Şimdilik bunu ben geçiyorum. Tamam diyorum. Next diyorum. Burada cihazın güvenlik özelliklerine de değineyim biraz da. Cihazı aynı bir alarm gibi kurabiliyorsunuz. Bunu da uygulama üzerinden ekran görüntüsü olarak size göstereceğim. ARM şekilde ayarladığınız zaman uygulama üzerinden sanki alarmı kurmuş gibi evden çıkmış oluyorsunuz ve evde eğer bir hareket sezerse size bildirim yoluyla veya alarm yoluyla veya başka şekillerde SMS bilgilendirme gibi yollarla size evde bir hareket olduğunu haber veriyor. Bu da cihazın güzel özelliklerinden bir tanesi. Ben şimdilik alarmı kurmayacağım. Tamam diyorum ve süreci bitiriyorum burada. Alarmı kurmak için uygulamanın üzerinden Disarm yazan yere giriyorum. Burada Arm Away diyorum ve şu an alarmı kurmaya başlıyor. Geri sayım sayacını hızlıca atlıyorum. Son 5 saniye ve şu an bu süre bittikten sonra artık cihaz evde herhangi bir hareket algıladığı zaman bana bildirim yoluyla bildirecek. Yere geldiğim zaman burada şu an herhangi bir aktivite algılamadığını görüyor. Gördüğünüz gibi herhangi bir event yok diyor. Evde sanki birisi varmış gibi evdeki bazı ışıkları da yakıp söndürebiliyorsunuz. Böyle bir özellik de koymuşlar. Yukarıda Mimic Presence is Active diyor. Bu şekilde evde birisi varmış intibası vermenizde imkan tanıyor. Evet arkadaşlar, şu an size sensörle beraber yaptığım bir otomasyonu kısaca göstereceğim. Sensörün nereye montajladığımı farklı bir kamerasından size bir yandan gösteriyorum. O sensörle beraber aslında burası evin girişi gibi düşünebilirsiniz. Bu sensör herhangi bir hareket algıladığı zaman bununla beraber eşleştirdiğim yine Philips Hue başka bir ışık seviyesini, şiddetini yükseltiyor. Yani normalde %50-60 parlaklıkta çalışan ışık herhangi bir hareket algıladığı zaman %100'e çıkıyor otomatikman. Bu da benim nezdimde şöyle bir otomasyon oluyor. Yani normalde ışık loş olarak %50-%60 seviyesinde yansın, çok fazla aydınlatmasın, gözü çok fazla almasın. Ama herhangi bir hareket olduğu zaman, insan hareketi algıladığı zaman %100'e çıksın ki insanlar rahatlıkla koridordan geçerken önünü görebilsin. Bu otomasyonu sadece Philips Hue'yle de yapmıyorum. Çünkü Philips Hue'nun uygulamasında böyle bir otomasyon yapma şansınız yok. Bunun için Home Assistant gibi bir aracı yazılım ve aracı bir sistem kullanmanız gerekiyor. Yani sensör hareket algıladığında normalde %60 hareket algılamadığında %60 ışık versin de birisini algıladığında %100'e çıksın gibi bir otomasyonu Philips'ün içerisinden, uygulamasından yapmanız çok mümkün değil. Daha farklı senaryolar var orada. Daha basit senaryolar var diyelim. Ben bunun için Home Assistant kullandım. Size dediğim gibi şöyle bir şey de yapacağım. Kendim Home Assistant'ta kullandığım bu otomasyonun YAML dosyasını videonun altına link olarak da bırakacağım. İsterseniz kendiniz oradaki device ID'lerini değiştirerekten benzer bir otomasyonu veya aynı otomasyonu kendinize kullanabileceksiniz. Eğer bu videoyu faydalı ve bilgilendirici bulduysanız lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ekranın şu köşesine veya bu köşesine daha önceden incelediğim Philips Hue HDMI ThinkBox 8K'nın da videosunun linkini bırakıyorum. Eğer oyun oynama ve video izleme keyfinizi bir üst seviyeye çıkarmak istiyorsanız o videoyu da kaçırmamanızı tavsiye ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.